Merhaba dostlar, yeni bir içerikle karşınızdayız. Bu bir seri olacak. 5 dakikalık, 7 dakikalık, 8 dakikalık artık video ne kadar uzarsa elimden geldiğince uzatmamaya çalışacağım. Bugünkü konumuz Savaşçı Kılıç A'dan Z'ye. Şimdi Savaşçı Kılıç'ta iki türlü diziliş var. Bir Miyamoto'lu, ikincisi Yodit'li. Daha önce Miyamoto hakkında bir video çektik. Bir canlı yayın yaptık. Arkasından bir tane de video çektik. İzleyenler zaten takip edenler orada görmüştür. Miyamoto nerf yedi. Tekrar düzeltmiş de olabilirler. Belki insanlar şikayet etmiştir. Çünkü Miyamoto iyi olduğu için çoğu insan kasmadı. Eee, denemedim daha. Deneyenler, ikisini birden sahip olup eşit çaplarda deneyenler yorumlarda ya da WhatsApp grubumuzda paylaşırsa seviniriz. Eğer elinizde Miyamoto varsa tabii ki Miyamoto, Scipio, Lagerta. Peki Miyamoto'ya burada ne yapacağız arkadaşlar? Yüzük olarak aslan yüzüğü, mor yüzüklerden. Zırhını ve kudretini artırmak için daha fazla daha yoğun hasar verebilmesi için aslan yüzüğünü öneriyoruz mor yüzüklerden. Onun dışında parıltılı güneş olabilir. Eğer yüksek seviye bir balinaysanız ve krakenseniz parıltılı güneşi önerebilirim. Çünkü yüklemeli becerileri artık patır patır vuruyor. Geçen gün fark ettik onu da. Normalde bu kadar hasar çıktısı olmuyordu. WhatsApp grubuna ben şeyleri attım, görselleri attım, hasar görsellerini. 10 saniyelik bir etkinleşimde 2 defa tetiklenmiş ve bu iki tetiklemede 27K hasar atmış. Başka bir raporda 4 defa tetiklenmeye işte 17K, 16K. Bak hasarlar bu şekilde artık parıltılı güneşin ama bu bahsettiğim parıltılı güneş 50 seviye arkadaşlar. Bundan önce 50 seviye parıltılı güneş yine Kraken vs Kraken'de 5K vuruyordu, 6K vuruyordu. Şu an 3 katına falan çıkmış hasar potansiyeli. Bilginiz olsun. Yüksek seviye bir balinaysanız ya da karakenseniz parıltılı güneşi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. İlk olarak ise arkadaşlar üstün güç, ordu koparma. Bunlardan rengine göre arkadaşlar hangisinin rengi daha iyi ise, daha üst seviye ise üstün güçle ordu koparma arasında tercih yapabilirsiniz. Ordu koparmanın şöyle bir avantajı oluyor. Ordu koparma hem normal saldırılar hem de Scipio sayesinde artık kritik atıyor. Kritik saldırılar da ne yapıyor? Artırıyor. Bunun dışında eğer çift özellik sentezlemek istiyorsanız üstün güç ordu koparma, üstün güç toz avcısı ya da ordu koparma toz avcısı öneririm. Kumandan için. Tabi defansifler de gelirse tatlı olur. Mesela nedir bu? Kılıcı keskin yani ikinci vuruşlardan aldığınız hasar azaltmayı ya da aktif becerilerden aldığınız hasar azaltmayı bu tarz şeyler olabilir. Süs olarak önereceğimiz en basit olan hani %1'liklerin dışında kesinlikle dalga kıran arkadaşlar kim? Ve alevli uç. Süs olarak dalga kıran ve alevli ucu kullanabilirsiniz. Gelelim mücevherler arkadaşlar. Tüm birimlerin saldırısı eğer lubunuz ve okçunuz yoksa yani süvariniz ve okçunuz yoksa ve tüm birimleri saldırınız varsa arkadaşlar mızrağınız da yoksa birinci öncelik süvari, ikinci öncelik okçu, üçüncü öncelik mızrak, en son kılıç. Koymanızı öneririm. Ama tek orada oynuyorsanız ya da elinizde yeterden fazla varsa birleştirip en son attıya kadar birleştirip bir tane koyabilirsiniz. Tüm birimlerin saldırısı hem kumandanı hem askerleri besliyor. Kumandanların hasarını da artırıyor. Saldırı oranları diğerlerin daha fazla olduğu için kılıca göre diğerlerine koymak daha mantıklı. Burada dediğim gibi tamamen şartlara bağlı. Bir tane ya da maksimum iki tane koyabilirsiniz. Kapasite de aynı şekilde arkadaşlar. 3'ten fazla olmayacak şekilde birlik kapasitesi koyabilirsiniz. Peki kılıca en çok ne koyacağız? Kılıca en çok arkadaşlar birim savunmasını koymanızı öneririm. Birim savunma ve can odaklı dizerseniz daha sağlıklı verimler alabilirsiniz. Kendimden örnek verecek olursam kendi Ramses birliğim için. Mesela benim Ramses birliğimin bufflarla beraber 160K falan birlik kapasitesi oluyordu. Benimle aynı şartlarda aynı seviyelerde hatta moru açmış yani 100, 127 level 128 level Ramsesler. Ya hemen hemen aynı yüzükler arkadaşlar birbirine eşit kuvvetler. Ben kesiyordum rahat kesiyordum. Karşıya baktığım zaman kapasite koymuş. Tüm birimlerin saldırısı koymuş gibi. Bende ağırlıklı olarak birim savunması var ve can var. Bir tane iki tane kapasitem vardı. Tüm birimlerin saldırısı yoktu. Ben rahat şekilde kesiyordum onu. Yani o şekildeki birlikleri rahat şekilde kesiyordum. Çünkü mücevherler bonuslu. Sizin askerlerinizin bonuslarına bakacaksınız arkadaşlar. Daha bunun videosunu çektim. Bonuslara göre mücevher dizilimi yapmanız daha sağlıklı olur. Daha sağlıklı olacaktır. Ama birlik sayınız ve ana ordunuzun etkenlerini burada göz önünde bulundurmanız gerekir. Miyamoto için kolluğa kudret, göğüslüğe aktif beceriler. Yine aynı şekilde ayaklık kısmına birim savunması birinci öncelik. Can, kapasite, tüm birimlerin saldırısı. Bunlardan bir tanesini koyabilirsiniz. İkinci yuvaya kudret, üçüncü yuvaya da aktif beceri.
Beceri olarak ise arkadaşlar Miyamoto Musashi'ye rakipsiz saldırı ve yüksek moral. Scipio Africanus. Yüzük olarak arkadaşlar eğer Ramses birliğini kullanmıyorsanız kesinlikle göğe giden şövalye. Eğer Ramses birliği kullanıyorsanız göğe giden şövalyeyi Ramses birliğinde kullanmanız daha mantıklı. Ramses birliğiniz yoksa göğe giden şövalye. Ramses birliğiniz varsa yüce dağ veya sakin su. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Mor yüzük olarak geyik yüzüğü, porsuk yüzüğü ve şahin yüzüğü. Bu üçünden birini kullanabilirsiniz arkadaşlar mor yüzük olarak. Beceriler ise arkadaşlar tek kişilik ordu ve kanat susamışlık. Ben kanat susamışlığı tercih ediyorum ama kralın kılıcı ve adil yargıda kullanılabilir. Eğer kralın kılıcı kullanacaksanız göğüslük ve ayaklık kısmına sıra tabanlı mücevherler koymanız lazım ki vurduğu hasar daha da artsın. Adil yargıda kullanırsanız arkadaşlar iyileştirmeyle beraber aktif beceri hasarı, kanat susamışlığa iyileştirme ve aktif beceri hasarı olan mücevherleri kullanabilirsiniz. Beceri kısmında bu ayrıntıları vermem gerekiyordu. Ben kanat susamış full iyileştirme kullanıyorum. Araya aktif beceri koymak daha mantıklı olacaktır. Ben elimde olmadığı için artık iyileştirme koydum. Kralın kılıcı kullansaydım sıra tabanları oraya ne yapardım? Dizerdim. Kesinlikle sıra tabanları dizerdim arkadaşlar. Peki binek olarak da tercih edeceğiz. İyileştirmesi olduğu için arkadaşlar hayat kurtaran kullanabilirsiniz. Hayat kurtaran, yenileme, ondan sonra iyileştirici zırh. Bunları kullanabilirsiniz. Taktikçi. Taktikçiler Ramses okçularından ve Ramses kılıçlarından daha az hasar almanızı sağlayacaktır. Taktikçi, kılıcı keskin, kaya gibi, barış koruyucu gibi e, şeyler kullanabilirsiniz. Üst olarak ise arkadaşlar direniş. Kesinlikle direniş kullanacağız. Kolluk kısmına birim savunması ve can ortak kullanacağız. Kolluk kısmına arkadaşlar elinizde fazladan kudret varsa kudret arkadaşlar. Elinizde dağıtacak fazla kudretiniz yok ise tüm nitelikler koyabilirsiniz. Göğüslük kısmına arkadaşlar kanat susamış kullanıyorsanız iyileştirme ve araya bir tane ya da iki tane maksimum iki tane aktif beceri hasarı. Eğer aktif beceri mücevheriniz yoksa paso iyileştirme. Eğer adil yargıyı kullanacaksanız ise yine iki tane iyileştirme, iki tane aktif beceri hasarı. Eğer kralın kılıncını kullanacak iseniz iki tane ya da üç tane sıra tabanlı, bir ya da iki tane de iyileştirme elinizdeki taşlara göre koyabilirsiniz. Ayaklık kısmında ise birinci yuvaya yine birim savunması ya da can, kudret ya da tüm nitelikler, aktif beceri hasarı ya da iyileştirme. Lagertha yüzük olarak arkadaşlar Yüce Dağ, Sakin Su, Parıltılı Güneş yüzüklerini kullanabilirsiniz. Beceri olarak ise olağan dışı kan bağı becerisiyle yüksek moral becerisi. Beceri parşömeni önceliği arkadaşlar yüksek moralde. Yani imza tetikleme olasılığını artırmada aklınızda bulunsun. İlk önce bunu fulllemeye odaklanın bu kahramanın sırasında. Tabii kumandanı fullledikten sonra. Gelelim binek ve süsüne. Süs olarak arkadaşlar kesinlikle dalga kıran süsü. Eğer dalga kıranı kullanacaksanız ise hızlı kılıç olanı seçeceksiniz. Yeni gelecek kahramanda düşünecek olursak yeni gelecek kahraman kumandan yani Kral Kunt. İmza attıkça, imza tetikledikçe aynı Vlad'ın mantığı gibi arkadaşlar. Üçüncü sıradaki kahraman da imza atacak yani hasar vuracak. O yüzden hızlı kılıçla dalga kıran da alabilirsiniz yani ona odaklanabilirsiniz. Sadece Scipio'da direniş, mistik kaynaklı direniş yeterli olacaktır. Binek olarak ise hasar vuracağı için ikincil hasarı yani binek olarak ise arkadaşlar Lagertha ve Lagertha'dan sonra gelecek kahraman, onun yerine gelecek kahraman. Bu iki kahraman da kumandanla beraber hasar vurdukları için yani ikinci bir hasar kaynağı oldukları için burada üstün güç, ordu koparma ve bunların sentezlerini toz koparmayla toz koparanla beraber olan sentezlerini kullanabilirsiniz. Bu birlikler kritik vuracağı için ordu koparma daha güzel bir tercih olacaktır. Ya da üstün güçle beraber yıldırımı da seçebilirsiniz. Ben şu an mesela bunlar için üstün güçle beraber ya da ordu koparmayla beraber yıldırımı sentezlemeye çalışıyorum. Kafalık kısmına can, kolluk kısmına kudret arkadaşlar. Göğüslük kısmına aktif beceriler. Ayaklık kısmında birinci yuvaya birim savunması veya can. İkinci yuvaya kesinlikle kudret. Üçüncü yuvaya da kesinlikle aktif beceri kullanacağız. Yolit'te arkadaşlar Miyamoto'nun birebir aynısı. Sadece becerilerinden bahsedeceğim. İnfazcı ile hiddetli hücum ben öneriyorum. Ama savaş kükremesiyle beraber de infazcıyı kullanabilirsiniz. Burada benim önerim kesinlikle infazcı ve hiddetli hücum olacaktır. 2 gün sonra gelecek video arkadaşlar. Ramses mi olsun, Kiros mu olsun yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.